Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'da maalesef omikron varyantı denilen koronavirüsün yeni mutandı adeta yıkıp geçiyor. Mevcut durum geçen yılla aynı seviyelere gelmiş durumda. Robert Koch Enstitüsü Almanya'da biliyorsunuz bütün istatistikleri tutan koronavirüsle ilgili kurum. Bu kurumun danışmanlarından Profesör Doktor Dirk Bronckman'den çok düşündürücü bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamaya göre önümüzdeki günlerde özellikle Ocak ayının ikinci haftasında günlük vaka sayılarının 700 bine çıkabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra omikron varyantı denilen bu mutantla ilgili olarak da şu an mevcutta Almanya'da 600'ün üzerinde vaka var. 600'ün üzerinde diyorum çünkü günlük vakalar her gün, çünkü günlük vakalar saat değişiyor. Ancak gelen son dakika durumu 600'ün üzerinde omikron hastasının olduğu yönünde. Şimdi Profesör Bronckman'ın ben bu çok düşündürücü ve önümüzdeki günlerde bizleri bekleyen tehlikeleri açıkçası anlatan açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Omikron varyantına karşı eldeki aşıların fayda sağlamadığını belirten profesör hem çok hızlı yayılan hem de bağışıklık sistemini delen escape bir varyantla karşı karşıyayız diyor. Robert Koch Enstitüsü için ileriye yönelik salgın gelişim modelleri hazırladığı belirtilen Profesör Bronckman, İngiltere ve Danimarka'daki omikron dalgasına dikkat çekerek aynı gelişmenin tüm önlemlere rağmen Almanya'da da ortaya çıkabileceğini, bunun için ilk dalgada alınan önlemlerden daha sert önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Yani değerli izleyicilerimiz, Almanya'da profesörün ortaya atmış olduğu bu bilgilerle beraber önümüzdeki günlerde bir kapanma durumu söz konusu olabilir. Günlük 700 bin vakaya eğer gelinirse bilin ki her şey başa dönecek. Kapanma, tüm yasaklar yeniden geriye gelecek. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Tabii biz de o zaman şu soruyu soracağız. Alınan tüm tedbirlere rağmen neden her şey başa döndü? Kapanma, yasaklar, sıvı vesaire aklınıza ne gelirse, madem bu noktaya gelecektik, alınan bu tedbirler ne işe yaradı diye ister istemez içimizden geçiriyoruz. Devam ediyoruz. Omikron dalgasını durdurmanın artık mümkün olmadığını söyleyen Bronckman ile aynı görüşte olduğunu belirten Frankfurtlu ünlü virolog Sandra Cziek de artık çok geç yorumunu yaptı. İstatistik uzmanı Catherine Schuller ise omikron varyantının gelecek Ocak ayında baskın virüs haline geleceğini ifade etti. Yani bakın, baskın virüs şu anlama gelecek. Şu anda Almanya'da günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde. Şu anda mevcutta sadece 600'ün üzerinde omikron vakası var. Ocak ayında omikron vakası sayısı bu 50 binin içerisinde daha da yüksek bir noktaya gelecek. Yani mevcuttaki vakalardan daha çok olacak. Diğer yandan Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya'da son 24 saat içerisinde 50 binin üzerinde vaka tespit edilmiş durumda. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı bugün itibariyle 4765 arkadaşlar. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, burada yapılan açıklamalar gerçekten çok düşündürücü. Şu anda 4. dozlar konuşuluyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Almanya'nın yeni Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada Mart ayına kadar bu sıvıları yeteri kadar temin edemeyeceklerini söyledi. Mart ayından sonra 80 milyon dozu temin edebileceklerini söyledi. Tabii ortada bir ikilem var arkadaşlar. Bir taraftan bu sıvıları vurdurun diyorlar. Açık bir şekilde yeni Sağlık Bakanı itiraf etti. Daha önceki Sağlık Bakanı ve Merkel bunları söylemiyordu. Elimizde sıvı yok dedi. Bir taraftan bu sıvıları vurun diyorlar ama gerçek başka bir şekilde. 25 milyon insan şu anda Almanya'da bu sıvıları vurdurmadı. Eğer bu insanlardan 10 milyon, 15 milyonu eğer vurdurmak isteseydi elde sıvı kalmayacaktı. Bu sefer sıvı problemi ciddi anlamda ortaya çıkacaktı. Değerli izleyicilerimiz, gerek bu bilim insanlarımızın yapmış olduğu açıklamalar, gerekse bizim gözlemlerimiz şunu söylüyor. Bu işten kısa bir zaman içerisinde kurtulmak maalesef mümkün görünmüyor. Bilim insanları sıvıları vurdurun,
4. doz mutlaka gerekli diyorlar ama başka bilim insanları ise elimizdeki sıvıların bu mutanta karşı faydalı olmadığını, çok hırçın bir şekilde büyüyen bir mutantla karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyor. Peki kıymetli izleyicilerimiz, biz ne yapacağız? Ya da basit bir ifadeyle bu işten ne zaman ve nasıl kurtulacağız? Değerli izleyicilerimiz, önümüz yılbaşı. Yılbaşı münasebetiyle insanlar daha fazla bir araya gelecek. Daha fazla insan alışveriş yapacak. Bunun yanı sıra pek çok kişi ise şehir değiştirerek bu tatili değerlendirmeye çalışacak. Ocak ayının ikinci haftası itibariyle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın tüm noktalarında büyük bir vaka patlaması olacak. Şu anda Almanya genelinde 5.000 olan yoğun bakım hasta sayısı en az 30-35 bine çıkacak. Şu anda Almanya'daki yoğun bakım hasta yatak sayısı 33 bin arkadaşlar. Evet, 33 bin yatak var. Bazı eyaletlerde yine Sağlık Bakanı açıkladı. Yoğun bakımların pek çoğunda yer yok dedi. Diğer müsait olanlara biz hastaları sevk ediyoruz dedi. Az önce ifade ettim. Yaklaşık 5.000 yoğun bakımda yatan koronavirüs hastası var. Tabii bu yoğun bakımların içerisinde şu anda sadece koronavirüs hastaları yatırılmıyor. Diğer hastalıklardan bir şekilde rahatsız olan, hasta olan insanlar da mevcut şartlar içerisinde yoğun bakımlarda tedavileri yapılıyor. Yani bu rakam arttıkça yoğun bakımlar daha fazla alarm vermeye başlayacak. Tıpkı birinci dalgada geçen yıl olduğu gibi aynı senaryoları, aynı görüntüleri, aynı haberleri almaya, görmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, hani bir laf var ya, bindik alamete gidiyoruz kıyamete diye. Şu anki mevcut durum bu. Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki sıvı yok. Robert Koch Enstitüsü'nün danışmanı Profesör Doktor diyor ki durum çok acil. Bir şekilde bu işten kurtulmamız lazım. Ancak elimizdeki mevcut sıvılarla bundan kurtulmamız mümkün değil diyor. Günlük vaka sayıları 700 bine ulaşacak diyor. O zaman ben de doğal olarak önümüzdeki günlerin çok sancılı olacağı yorumunu yapabilirim. Kapanmak kolay değil. Biliyorum, ekonomik anlamda özellikle ve psikolojik anlamda insanları ciddi anlamda etkileyen bir durum. Eğer kapanma olursa devlet diyecek ki ben ciddi anlamda büyük bir vergi kaybediyorum. Hal böyle olunca da bu kapanmayı kabul etmiyorum diyecek. Zaten Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin pek çoğunda artık sıvılar zorunlu hale getirilmiş vaziyette. Pek çok iş yeri eğer sıvıları olmazsan ya da haftada 2-3 kez bu testleri yaptırmazsan seni işten çıkartırım diyor. Yani artık insanlar öyle bir noktaya getirildi ki kıymetli izleyicilerimiz, yani işi için ekonomik olarak sıkıntının içerisine düşmemek için ne denirse yapıyor. Oysa ki bu sıvılar çıkmadan önce Merkel ne demişti ya da diğer Avrupa ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları hangi yorum yapmışlardı? Şunu söylemişlerdi. Bu sıvıları olmak zorunlu değil, isteyen olur, isteyen olmaz yorumunu yapmışlardı. Ancak görüyoruz ki zorunludur demiyorlar ama maalesef insanlar şu anda büyük bir dayatmayla karşı karşıya. Görünen köy kılavuz istemez. Bundan sonra bu sıvıları vurdurmayan insanlar sokağa çıkamayacaklar. Onlar için büyük bir kısıtlama durumu söz konusu. Zaten bu çok kolay bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir taraftan da bu sıvılar elimizde yok diyorlar. Mart ayı itibariyle 80 milyon dozun geleceğini Almanya'nın yeni Sağlık Bakanı az önce de ifade ettiğim gibi açıkladı. Bakalım biz daha neler göreceğiz? Hangi senaryolarla karşı karşıya kalacağız? Ve bunun yanı sıra daha kimleri aramızdan maalesef yitireceğiz? Üzülerek söylüyorum bunu ama her geçen gün vaka sayısı artıyor. Tüm alınan tedbirlere rağmen eğer biz bu noktaya geldiysek mutlak surette şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bu tedbirler ne işe yaradı? Değerli izleyicilerimiz, sizler de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istemiş olduğunuz konular varsa ya da bana ulaştırmak istediğiniz mesajlar varsa gerek videomuzun altına gerekse de kanalımızın sosyal medya hesapları aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz.
Bunun yanı sıra benim sizlerden bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olmanız.